Merhaba arkadaşlar. Darwinci evrim teorisinin kanıtları ile ilgili bu ikinci videoda konuya başka açılardan alacağım. Bildiğiniz gibi ilk videoda paleontolojik, jeolojik, embriyolojik, karşılaştırmalı anatomi ve morfolojik konulardan yola çıkarak Darwinci evrim teorisinin kanıtlarını ortaya koymuştum. Bu kanıtların çoğu Darwin'in yaşadığı dönemde de ipuçları olan, bir kısmının ne oldukları belli olmuş ve dolayısıyla Darwin de kendi teorisine bunları dayanak noktası yapmıştı zaten. Fakat bu bölümde ele alacağımız konuların hemen hemen hiçbirinin Darwin'le ilgisi yok. Daha doğrusu şöyle yok, Darwin'in bunlardan haberi yoktu. Yani bildiğiniz gibi Darwin genetikten haberdar değildi. Darwin'in döneminde biyokimya emekleme safhasındaydı. Daha sonra biyokimyanın gelişmesiyle birlikte moleküler biyoloji gelişti. Araştırma tekniklerinin, özellikle elektron mikroskobunun ve diğer bir takım tekniklerin bulunmasıyla birlikte çok farklı yönlerden canlılığın tarihi incelenmeye başladı. Dolayısıyla bu videoda sözünü edeceğimiz kanıtların Darwin'in kendisiyle bir ilgisi yok. Fakat bu kanıtları anlamak için yine Darwin teorisine dayanmak zorundayız. Çünkü önceki videoda ortaya koyduğum gibi Darwin'in teorisinde bir takım içkin başka alt teoriler vardı. Bu teorilerden birisi de mantıken bütün canlıların türleşme geriye doğru gittikçe ata formlarına doğru giderek daha ortak atalara doğru gidildiği için en sonuçta bütün bu ortak ataların kaynaklandığı bir ilk canlının olması gerekir noktasına gelinmişti. Ve daha sonraki bilimsel araştırmalar Darwin'in bu öngörüsünü doğru çıkardı. Yani bugün dünyadaki bütün canlılar aslında tek bir canlıdan evrimleşip bugünkü haline geldiler. Bundan emin miyiz? Ya da bunu nereden biliyoruz? Evet, bundan eminiz. Çünkü dünyadaki bütün canlılarla ilgili yapılan araştırmalar onların kalıtım maddelerinin, yani DNA'larının, genetik kodlarının araştırılmasında şu sonuca varıldı ki bütün canlılar birbirinden ortak yönleri var. Bu ortak yönler en temel konularla ilgili. Peki geçmişte başka canlılar yok muydu? Neden bütün canlılar tek bir ata formdan gelerek bugünkü hallerini almışlar? Tabii bu konu biraz daha tartışılması uzun bir konu. Burada bu konuya girmemizin bir anlamı yok. Fakat şu kadarını söyleyeyim. Canlılığın evrimi aslında çevreyle kurulan karşılıklı bir ilişkinin sonucu. Yani şöyle anlatayım. Dünyada ilk canlılar ortaya çıktığı zaman bugünkü canlıların esamesi yoktu. Yani bugünkü canlıların ağırlıklı özelliği nedir? Oksijen solumalardır. Oysa ki bildiğiniz gibi oksijen çok tehlikeli ve zehirli bir gazdır. Yani saf oksijeni biraz fazla aldığınızda birkaç dakika içinde hayatınızı kaybetmeniz mümkün. Yani 3,8 milyar yıl önce ilk canlılar oluşmaya başladığı zaman dünyanın atmosferindeki oksijen miktarı yaklaşık %5-6 civarındaydı. Bu kadar az bir oksijene rağmen canlılık okyanusların dibinde noktalarda başladığı tahmin ediliyor. Nitekim bugün de okyanuslarda, yanardağ ağızlarında bir takım metan, amonyak, sülfür ve bunların değişik bileşiklerini soluyabilen siyanobakteri dediğimiz canlılar var. Yani bu canlılar metan, sülfür ortamlarında yaşayabiliyorlar ve bunlar için oksijen öldürücü bir etki yapıyor. Fakat daha sonra evrimsel süreçte bu ilk atadan gelişen canlılar bir mutasyon sonucunda bazı canlılar oksijenden yararlanabilir hale geldiler. Ve dolayısıyla bunların ilk öncülleri olarak da mavi yeşil
algler dediğimiz canlılar ortaya çıktı. Ve bu canlı atmosferdeki karbon, hidrojen ve diğer gazlardan yararlanırken oksijeni bir atık ürün olarak dışarı salmaya başladılar. Ve dolayısıyla zaman içerisinde dünyanındaki oksijen miktarı artmaya başladı. Ta ki %20-21'lere ulaşana kadar. Dolayısıyla bugün dünyadaki, yeryüzündeki oksijen miktarının bir döngüsü vardır biliyorsunuz. Bitkiler ve mavi yeşil algler oksijeni atık ürün olarak dışarı bırakırlar ve bu atık ürünü biz kullanırız. Bizden karbondioksit biçiminde oksijen geri gider. Bitkiler ve bu mavi yeşil algler bunları alarak tekrar oksijene çevirirler ve bu sürekli bir döngü halinde yeryüzündeki oksijen miktarının sabit kalmasını sağlar. Yani dünyadaki örneğin oksijenin büyük kısmını bitkilerin ürettiğini zanneder birçok insan. Oysa ki doğru değildir bu. Dünyadaki oksijenin %90'dan fazlasını mavi yeşil algler yapar. Bitkilerin bu döngüdeki rolü sanıldığı kadar büyük değildir. Önemlidir ama. Neyse, konuyu dağıtmayayım ben. Demek ki canlılığın evriminde bir noktadan sonra çevreyle kurulan denge sonucunda oksijenle solunum yapabilen canlıların ağırlık basmasıyla birlikte canlılık gelişmeye başladı. Siyanobakteri dediğimiz canlılar bugün hala var. Bunların olduklarını biliyoruz. Yani yanardağ ağızlarında bir takım böyle oksijenin ulaşmadığı bir takım yerlerde bu canlılar yaşamlarını sürdürüyorlar. Şimdi canlılığın ilk bir atadan evrimleştiğini söyledikten sonra dikkat çekmemiz gereken bir diğer konu canlı formları oluşturan temel maddelerin neler olduğu. Biliyorsunuz dünya 107'ye yakın element var. Bazılarının durumları tartışmalı olmakla birlikte. Bu elementler içerisinde karbon, hidrojen, oksijen ve azot çok önemli. Bunlar canlılığın temel yapı taşlarını oluşturuyorlar. Bu 4 elementin dışında başka canlıların vücutlarında bulunan farklı fonksiyonlar gelen bir sürü başka element olduğunu biliyorsunuz. Çinkosundan magnezyumuna, demirinden cıvasına kadar birçok farklı element var ama temel olan karbon, hidrojen, oksijen ve azot. Şimdi karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan temel bazı biyomoleküller, yani canlıların yapı taşlarını oluşturan moleküllerin yapısında esas olarak bir takım temel maddeler var. Yani biz bu biyomoleküllerin en önemlilerine karbonhidratlar, lipidler yani yağlar, nükleik asitler ve proteinler diyoruz. Bu 4 temel unsur, molekül bütün canlıların vücut yapılarında mutlaka bulunmak zorunda. Örneğin bunların her birisi ayrıyeten başka bir takım moleküllerden oluşuyor. Örneğin proteinlerin yapı taşları amino asit dediğimiz daha büyük moleküller. Bu moleküller, amino asitlerin çeşitleri yüzlerce. Fakat bütün canlılarda bulunan amino asitlerin sayısı 20. Yani bütün canlılarda bu 20 amino asitin değişik biçimleri iş başında oluyor. Şimdi Darwinci evrim teorisinin kanıtlarından söz ederken işte bu temel bileşiklere göz atacağız. Şimdi bu temel bileşikler bütün canlılarda var. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta da arkadaşlar şu: Darwinci evrim teorisinin sonucu olarak türlerin birbirlerine karşı üreme başarısı açısından mücadele içinde olduklarını ve doğal seçilimde en üstün olan, en kendini koşullara uyarlayanın başarılı olduğu söyleniyor. Buradan hareketle bazıları Darwinciliğin acımasız bir rekabet ve
yaşam mücadelesi ne dayandığını söylüyorlar. Aslında bu da doğru değil. Çünkü Darwin'in evrim teorisi aslında canlıların çevreye gösterdikleri uyumu yalnızca bir mücadele, güç gösterisi, savaşma olarak algılamaz. Bazen başka özellikler o canlıya üstünlük sağlayabilir. Bazen de iki tane canlı birbirleriyle ortak bir yaşam, yani simbiyotik bir yaşam oluşturarak böylelikle de avantaj sağlayabilirler. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bunu anlatmamın nedeni şu. Biliyorsun canlılık temelinde hücreler var. Her canlı milyarlarca, milyonlarca, trilyonlarca hücreden oluşuyor. Bizim vücudumuzda yaklaşık 80-100 trilyon hücre olduğu söyleniyor. Bu hücrelerin hemen hemen hepsinde bulunan belli temel organeller var. Organel dediğimiz, yani bir canlının organlarını düşünelim. Bu canlının organları gibi hücrenin de kendi içerisinde değişik görevleri yapan, yerine getiren yapılar var. Örneğin mitokondriler hücrenin enerji santralleridir. Ribozomlar hücrede protein üreten fabrikalar gibidir. İşte lizozomlar hücrenin gereksinim duyduğu besinlerin sindirilmesine hizmet ederler. Böyle kloroplastlar örneğin hayvan hücrelerinde yoktur ama bitkilerin hücrelerinde vardır ve güneş ışığını enerjiye dönüştürecek özelliği sağlayan varlıklardır. Şimdi varlıklardır diyorum çünkü hücrenin içerisindeki bir takım yapıların aslında geçmiş dönemde bağımsız canlılar oldukları bugün anlaşılmış durumda. En çarpıcı örnek mitokondridir. Yani mitokondrinin özelliği, biraz önce de söylediğim gibi, mitokondriler hücrenin enerji santralleri gibi iş görürler. Ve dolayısıyla mitokondrinin içerisinde bu enerjiyi açığa çıkarabilecek düzenekler gelişmiş. Fakat bunlar aslında kendi DNA'sı olan, yani şöyle düşünün, normalde bütün insan hücrelerinin içerisinde kalıtım materyali olarak DNA'nın, kromozomların çekirdek içerisinde olduğunu söyleriz. Fakat hücrenin içerisinde mitokondrinin kendi DNA'sı vardır. Bu da aslında şunu gösteriyor bize. Demek ki mitokondriler geçmişte bağımsız canlılardı. Bunlar güneş enerjisini hızlı bir şekilde absorbe ederek canlılar için yararlı olabilecek adenin trifosfat denilen bir maddeyi üretebilecek hale geldiler. Daha sonra başka hücrelerle birlikte bunlar ortak bir yaşama geçtiler. Yani bunlar daha büyük hücreler içerisine girerek kendi yaşamlarını orada sürdürmeye başladılar. Buna karşılık onu içine alan hücreler de mitokondrilerin sağladığı ATP'den yararlanarak kendi enerjisini sağladığı için bundan hoşnut kaldı. Dolayısıyla bir simbiyotik ilişki gelişti. Yani sonuç olarak bu iki farklı canlının bir canlı haline bütünleşmeleriyle birlikte evrimsel olarak bütün canlıların gelişmelerinin temelleri atılmış oldu. İşte bu özellikler bizim Darwinci evrim teorisinin güncel ya da modern kanıtlarını oluşturuyor. Bu modern kanıtların en başında biraz önce söylediğim gibi bu ATP olayı geliyor. Öyle benim burada kabaca anlatmaya çalıştığım olay tabii hücre içerisinde saniyeler içerisinde milyonlarca kez tekrarlanan inanılmaz hızlı bir süreç. Dolayısıyla bizim vücudumuzdaki trilyonlarca hücrenin sayısız faaliyetinin hepsinin sürdürülmesinde bu adenin trifosfatın kullanılması gerekiyor. Vücuttaki yapılar bunu tekrar adenin trifosfata dönüştürerek bize enerji verecek, hücrelerimize enerji verecek yapılar oluşturuyor. Böylece ne olmuş oluyor?
bütün dünyadaki bakterilerden, en basit mayalardan, bitkilerden, en basit denizlerdeki hayvanlara ve gelişmiş memelilere, omurgalılara kadar bütün canlıların hücre yapılarının içerisinde bulunan bu ATP dediğimiz adenin trifosfatın bütün canlıların hücrelerine aynı biçimde, aynı işleyiş mekanizmalarıyla sürdürülüyor olması Darwinci evrim teorisinin günümüzdeki en önemli kanıtlarından birisini oluşturuyor. Yani Darwin'in öngördüğü gibi canlıların kökeni ortak. Bu ortak kökende yer alan canlıdan gelişen bütün diğer canlılar, türler, evrimleşerek farklılaşan bütün türler bu temel mekanizmaları kullanmak zorundalar. Bunların en başlıcalarından birisi de biraz önce söylediğim gibi ATP dediğimiz enerji, yani vücudumuzdaki hücrelerin pilleri diyelim. Yani çünkü ATP'nin hücredeki görevi tıpkı bizim değişik elektronik aletlerimizde kullandığımız pillere benziyor. Hücrenin enerjisini sağlayan ve sürekli olarak da şarj edilebilme özelliği bulunan ATP sayesinde canlıların hücreleri faaliyetlerini sürdürebiliyor. Başka ne kanıtlar var? Bu kanıtlardan çarpıcı bir tanesi enzimler. Biliyorsunuz enzimler vücudumuzda hücrelerdeki değişik faaliyetlerin yürütülmesinde katalizör işlevi görüp bu işlemleri hızlandıran ve gerçekleştirilmelerini sağlayan gelişmiş moleküller. Şimdi canlılığın kökeni ortak olduğu için bu enzimlerin de bütün canlılarda temel olarak belli özellikleri hemen hemen aynıdır. Bunun en çarpıcı örneği hem istisnasız bütün canlılarda bulunan sitokrom C dediğimiz bir enzim. Bu enzim yani maya bakterisinden mavi yeşil alglere, onlardan en basit ilkel canlılara kadar bütün canlıların vücut yapılarında mutlaka olmak zorunda. Dolayısıyla bütün canlıların hücrelerinde ve yapılarında bu sitokrom C'nin olması aslında bütün canlıların ortak bir kökenden geldiği ve evrimleşerek bugünkü durumlarına geldiklerinin çarpıcı bir başka örneği. Bu konuyla ilgili bir başka kanıtımız vitaminlerden geliyor. Biliyorsunuz bizim vücudumuzun vitaminlere ihtiyacı var. Peki vitaminler nedir? Vitaminler de vücudumuzdaki hücre faaliyetlerinin sürdürülebilmesinde, değişik moleküllerin birbirleriyle uyumlu hale getirilebilmesinde kullanılan bir tür anahtar diyebiliriz. Hücresel faaliyetler açısından bu kadar önemli ve büyük rolü olan vitaminlerin olmadığı durumlarda gündeme gelen rahatsızlıkları herkes biliyor. Çünkü beslenmeyle ve sağlıkla ilgili izlediğiniz bütün videolarda ya da her doktor ağzını açtığında bizim dengeli bir beslenmeye ihtiyacımız olduğu, bu dengeli beslenme açısından da vitaminlerin paha biçilmez önemli olduğunu, çünkü vitaminlerin çoğunu birkaç tanesi hariç vücudumuzun üretmediğini ve dolayısıyla bu vitaminleri üreten canlılardan, ağırlıkla da bitkilerden bu vitaminleri almak zorunda olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla vitaminlerin yapısının ortaya konulmasıyla birlikte ortaya çıkan gerçek, canlılığın evrimsel süreçte birbirlerine hemen hemen aynı maddeleri kullanarak hücresel faaliyetlere başladıkları ve bu hücresel faaliyetlerin enzimlerin yanı sıra vitaminlerden de yararlanarak gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor. Darwinci evrim teorisinin önemli kanıtlarından birisi de vitaminlerin ortak kullanılabilir olması ve hemen hemen bütün bitkilerin ürettiği vitaminlerin diğer canlıların rahatlıkla kullanabilmeleridir. Onlara bu rahatlıklı ve başarılı bir şekilde kullanmayı sağlayan da kökendeki ortaklık oluyor. Darwinci evrim teorisinin en önemli kanıtlarından bazıları
kuşkusuz genetikten geliyor. Yani Darwin'in yaşadığı dönemde haberinin olmadığı genetik konusu daha sonra olağanüstü bir gelişme göstererek günümüzde çok değişik tekniklerin geliştirilmesiyle birlikte giderek öne çıkıyor. Yani sayısız hastalığın tespit edilmesinde, bunların tedavi edilmesinde ve tedavi etme umudunun gelişmesinde genetikteki gelişmelerin çok büyük rolü var. Genetik dediğimiz olay biliyorsunuz kalıtımsal bir olay ve bunun temeli de DNA'dan geliyor. Yani her canlının hücresinin çekirdeğinde bu DNA dediğimiz kalıtım maddesi bulunuyor. DNA iki tane iplikçiye bir ip merdiveni gibi değişik bazların tutunması ve bu iplikçiğin helezon biçiminde dönüşmesiyle oluşuyor. Nükleik asitlere temel olarak deoksiribonükleik asit ve ribonükleik asit var. Bunların ayrıntılarını isteyen arkadaşlar kaynaklardan bularak okuyabilirler. Bizim için burada önemli olan DNA'nın tıpkı bir kitabın basılmasında matbaaya verilen kalıp gibi bir görev görmeleri. Yani bir canlının dişi ve erkek üreme hücreleri birleşip zigot oluştuktan sonra biliyorsunuz zigotun gelişmesiyle birlikte embriyon oluşuyor. Embriyonun oluşmasıyla birlikte hücrelerin içerisindeki yapılar çalışmaya başlıyor. Ne yapıyorlar? Bunlar değişik katmanlardan vücudun organlarını, o türe özgü organları adım adım işlemeye başlıyorlar. Peki bu işlemeyi neye göre yapıyorlar? İşte burada DNA devreye giriyor. DNA'nın açılımıyla birlikte DNA'daki yazılı kodları önce transkripsiyon dediğimiz bir işlemle bu RNA dediğimiz haberci DNA denilen yapıya bunlar aktarılıyor. Transkripsiyonlar RNA götürüyor bunları ribozomlara götürdüğü zaman orada protein üretilmeye başlanıyor. Proteinler üretilmesi için de DNA'daki o kalıbı RNA ribozomlara tercüme ediyor. Buna da translasyon deniyor. Ondan sonra da değişik proteinler oluşuyor. Böylece hücre içerisindeki hangi yapının ne zaman iş göreceği, ne zaman üretimde bulunacağı ve canlının değişik organlarını hangi sırayla yapılacağı, bütün bunların hepsi DNA'da kodlanmış durumda. Dolayısıyla evrensel bir kalıtım zinciri, molekülü olarak DNA'nın önemi büyük. Şimdi DNA'nın Darwinci evrim teorisi açısından ortaya koyduğu kanıt çok çarpıcı bir kanıt. Çünkü bütün canlıların hücrelerinde, hücre çekirdeklerinde DNA vardır dedik. Bu DNA aslında her canlı için baştan sıfırdan yaratılan bir şey değil. Yani bu DNA'nın en temel yapısı daha evrimin alt basamaklarındaki daha basit yapılı canlılarda zaten var. Onun üzerine türleşme oldukça bu DNA'ya yeni eklemeler yapılıyor. Yani şöyle düşünün, yani 10 sayfalık bir hikaye düşünün. Her bir tür ortaya çıktığında bu hikayeye bir bölüm ekleniyor. Bu bölüm ve bunlar eklene en sonunda örneğin değişik örneklerini gördüğümüz örneğin diyelim işte Kırgızların ünlü Manas Destanı vardır. Manas Destanı yüz binlerce dizeden oluşur. Ama ilk başta kuşkusuz Manas Destanı bu kadar olağanüstü bir anlatı değildi. Ya da işte Homeros'tan kalan ve bütün dünyanın bildiği işte İlyada ve Odise destanlarını düşünün. Bunlar da böyleydi. İşte DNA'nın hikayesi de böyle. Yani şimdi dolayısıyla genetiğin Darwinci evrim teorisini kanıtlayan en önemli özelliği de işte budur. Yani örneğin bizim
genetik yapımız, DNA'mızın, bütün DNA'nın bütününün çözümlenmesi işine genom deniyor. Yani DNA'nın bütünün açımlanmış hali genom. Bizim genomumuzla diyelim işte bir maya bakterisinin ya da işte bir mantarın, bir küf bakterisinin genomu arasında müthiş bir ortaklık var. Bu evrim basamaklarında yukarı çıktıkça artıyor. Örneğin diyelim maya bakterisiyle bizim genomumuz %30-40'lar oranında ortak. Ama muzla ortaklığımız %50. Yukarıya çıktıkça örneğin fareyle %70. Yani şu an tabii bunları kafadan atıyorum da. Yani işte köpekle %75, atla %80 böyle yükseliyor. Yani primatlara geldiğimizde örneğin gorillerle bizim genomumuz %96'lara yakın bir ortaklığımız var. Ama en yakın kuzenimiz olan şempanzelerle %98,5'un üstünde, 99'a yakın bir genetik ortaklığımız var. Yani bunu şöyle düşünün. Yaklaşık olarak bir canlının yani bir memelinin insana yakın bir canlının genomunda 3 ile 4 milyar arası molekül var. Genomdaki bu kadar olağanüstü bir sayıya baktığımız zaman yani 3,5 milyarlık bizim genomumuzun 3,5 birim milyarlık bizim genomumuzda şempanzenin genomu hemen hemen %99 oranında ortak olması olağanüstü bir olay. Dolayısıyla günümüzde Darwinci evrim teorisinin en önemli kanıtlarından birisi genetiğin ortaya koyduğu bu DNA yapılarındaki ortaklıkla ilgili veriler. Dolayısıyla hemen bütün canlıların aynı ortak kökenden geldikleri ve ortak bir geçmişi paylaştıkları genetiğin ortaya koyduğu bu sonuçlarla da kanıtlanmış oluyor. Aslında konuları daha fazla ayrıntılandırarak konuyu uzatmak istemiyorum. Ama son olarak özellikle de beyin ve sinir yapısı açısından çok önemli nöronlar açısından da kısaca birkaç kelime söylemek istiyorum. En basit deniz anasından başlayarak sinir sisteminin oluşmaya başladığı ilkel canlılar, yani en basit yapılı bakterilerde falan sinir ya da sinirsel donanım yok ama deniz analarından itibaren başlayan sinirsel donanımla ilgili çalışmalar, nöroloji ve biyokimyanın birlikte yaptığı çalışmalar da bize Darwinci evrim teorisinin bir başka kanıtını koyuyorlar. Örneğin bu alanın öncülerinden ve ödülü sahibi Eric Kandel'in yaptığı çalışmalar bu açıdan çok çarpıcı. Bir tür deniz sümüklü böceği ya da salyangozu denilen Aplyasa denilen yani Kaliforniya tavşanı olarak bilinen çok basit yapılı bir canlının nöronlarını inceledi Eric Kandel ve ekibi. Yıllarca süren bu yaptığı çalışmaların sonucunda bu basit deniz tavşanının nöronlarıyla insan nöronları arasında hemen hemen hiçbir fark olmadığını gördü. Dolayısıyla bizim nöronlarımızın işleyişine ve beynimizdeki sinirsel yapıların çalışma tarzına ilişkin yapılan çalışmalar Kandel ve ekibinin yaptığı bu deniz tavşanı nöronlarının araştırılmasından bulunan sonuçlardan çok fazlaca yararlandı. Dolayısıyla günümüzde bilim insanları bu konuda da çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu da aynı zamanda bize Darwinci evrim teorisinin kanıtlarından birini sunuyor. Yani çok basit denizde yaşayan bir deniz anasının sinir yolaklarında bulunan nöron hücreleri bizim beynimizdeki neokorteksteki
nöronların işleyiş ve yapıları aynı. Bu da kökendeki ortaklığı ortaya koymuş oluyor. Burada hızlı biçimde ortaya koymaya çalıştığım kanıtların ışığında Darwinci evrim teorisine neden bağlı kalmaya çalıştığımı sanırım ortaya koymuş oldum. Yani dilin evrimi ve kökeni, ona bağlı olarak insanın evrimi ve kökeni ile ilgili yaptığım videolarda sık sık Darwinci evrim teorisine göndermede bulunmamın nedenlerini bu iki videoda ortaya koymuş oluyorum. Tabii benim ortaya koyduğum bu kanıtlar herkesi ikna edecek diye bir şey yok. Yani kişi kendi bulunduğu konumdan hareketle bu konuda kararını verecektir. Fakat biyolojiyle ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarının önce evrim teorisinin geçerliliği ve doğruluğu hakkında bir tartışma yürütmemelerinin nedeni işte budur. Dolayısıyla Darwinci evrim teorisinin doğruluğunu veri alarak videoları çekmeye devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.